Ben hem oyun oynuyorum, hem film izlemeyi seviyorum, hem de gün içerisinde biraz müzik dinliyorum diyorsan işte bu kulaklık tam sana göre. Bugün elimizde SteelSeries Arctic Nova 5 var. Bakalım gerçekten bu kulaklık alınır mı? Bugün sizlerle onu tartışacağız. Ben sürekli Premiere Pro'da edit yapıyorum. Aynı zamanda ara sıra oyun oynuyorum. Ve bunun için kulaklık arayışı içerisindeydim. Bu kulaklıkla tanıştım. Fiyat performans olarak araştırmalarıma göre bana en uygun olan kulaklık buydu. Kullanıcı deneyimlerini okuduktan sonra kesinlikle bu kulaklığı almalıyım dedim ve Vatan'dan bu kulaklığı aldım. Bu arada söylemeliyim ki kesinlikle işbirliği vesaire yoktur. Tamamen kendi paramla aldım. Ben hemen sizlerle beraber kutuyu açmak istiyorum. Hemen şöyle hiç beklemeden açıyorum. Vay, burada bizi güzel bir grafiti desenleri karşılıyor yine. Bu arada kutu tasarımı gerçekten çok önemli. Diyordum ki efsane bir tasarım var şu an gözümüzün önünde. Şöyle açıyorum. Kutu tasarımı çok premium. Kutu kalitesi bile çok güzel. Kutudan neler çıkacak hemen bunu açıp bakmak istiyorum. İşte benim en sevdiğim detay bu. Arkadaşlar içinde sticker çıkıyorsa benim kalbim zaten baştan çalmış oluyor. Sticker'ımızı kenara alalım. Bir kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Asla kullanmayacağız. Bir dongle'ımız çıkıyor. Burada bir dangle uzatıcı kablomuz. Son zamanlarda bütün oyuncu ekipmanlarında olan kasa kullanan arkadaşlarımız da arkaya takmalarına yardımcı olacak. Uzaklığı sıfıra indiren bu kablo çıkıyor. Bir de Type-C şarj aletimiz çıkıyor sanıyorum ki. Kulaklığımız da tam olarak burada yer alıyor. Şöyle sizlerle beraber açıyorum. Başka bir şeyimiz var mıydı? Başka da bir şey çıkmıyor. Kutumuzu şöyle kenara aldım. Bu arada gerçekten kutu bir kenara, kullandıkları poşet bile aşırı kaliteli gerçekten. Hani daha açıp incelemeden gönlümü çaldı diyebilirim. Şurada da bir koruyucu kağıdımız var. Bunu da çıkaralım. Şurada da bir koruyucu kağıdımız var. Bir de burada bir mikrofonumuz var. Bu detayları çok seviyorum. Mikrofon gizlenebilir. Tabii ki benim PodMic kullanıyorum. Ama bu mikrofon detayı da gayet güzel olmuş. Kulaklığımız bu şekilde. Hemen incelemeye geçelim. Tasarıma değinmek istiyorum. Öncelikle çok hafif bir yapıya sahip, varla yok arasında diyebilirim. Gayet güzel olmuş. Tuşları da hem arkasında, sol tarafında sessize alma tuşu, ses açıp kapatma tuşu. Sağ tarafında da bağlantı geçişi ve güç tuşu var. Hemen altında da Type-C girişi bulunuyor. Şarjı bitse bile kabloyla bilgisayara bağlayıp ya da herhangi bir prize bağlayıp kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu üzerinde bulunan lastikli yapı bazı oyuncuların hoşuna gitmiyor. Bu da buradan tamamen çıkartılabilir halde yapılmış. Çıkartıp geri aynı şekilde takabiliyorsunuz. Ve bunu da aynı zamanda daraltabiliyorsunuz. Zaten klasik kulaklıklarda alışık olduğumuz uzatma özellikleri. Tabii ki ben bunu kullanacağım. Ve bu kulaklığımızda da mevcut. Benim bu kulaklıkta hoşuma giden şeyin pedlerin değişebilir olması. Kulaklıkta en çok eskiyen yerin ped olduğunu biliyoruz. Bunun pedleri de tamamen değişebilir ve fiyatlarına baktım. Gayet de makul fiyatları var. Ben bu kulaklığı 7500 TL'ye aldım. Bunun Nova 7 versiyonu da 11500 TL'ydi. Aradaki fiyat farkına göre özellikleri değmeyeceği için Nova 5'i tercih ettim. Arada gerçekten uçurum bir fark yok. Sadece mikrofon özellikleri Nova 7'de daha da geliştirilmiş. Dediğim gibi ben PodMic kullanıyorum. Onun için mikrofon benim için çok önemli değil. Sadece kulaklık bölümünü kullanacağım. Tabi biliyorsunuz ki oyuncularda en önemli şey ses kasmak. Ses kasma denince de verdiği güç gerçekten çoğu kulaklıkta yok. Fiyat performans olarak alabileceğiniz en iyi kulaklıklardan birisi diyebilirim. Bu arada tasarımda genelde her kulaklıkta alışık olduğumuz bu katlanma olayı var. Direkt taşımak isterseniz bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Bağlantı konusuna gelecek olursak da bir dongle'la beraber geliyor. Sanmayın ki sadece bu dongle'la çalışıyor. Aynı zamanda Bluetooth ile de bağlanabiliyor. Hem telefonunuza hem de dongle'a aynı anda bağlanıp tek tuş ile telefon ve dongle bağlantısını geçişini yapabiliyorsunuz. Arkasında bulunan tuş ile. Bilgisayar kasası kullanıcıları için de böyle bir adaptör gönderilmiş. Bir tarafında Type-C girişi var, bir tarafında da USB-A var. Bilgisayarında Type-C girişi olmayanların kullanabileceği, aynı zamanda bilgisayarın arkasından önüne kadar uzatabileceğiniz bir adaptör bulunmuş. Bazı oyuncular kasayı masanın üzerinde kullanmak yerine masanın altında kullanmayı tercih ediyorlar. Bu kablo tam olarak onlar için üretilmiş diyebilirim. SteelSeries bizde bu kulaklıkla beraber 60 saate varan kullanım deneyimi sunuyor. Bu çok büyük bir avantaj. Hızlı şarj özelliği mevcut. Bilgisayar, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch gibi oyun konsollarında ve Type-C girişinden kulaklık destekleyen her cihaz ile uyumlu. Bunlara telefon modelleri de dahil. Artık kulaklıklarda ses yüksekliğinden daha önemli olan bir şey varsa da sesin netliği çok önemli. Örnek verecek olursam Counter Strike 2 oyuncuları bu kulaklığı neden tercih ediyor? İçerisinde bulundurduğu teknolojisiyle bulunduğunuz noktadan insanların neresinde olduğuna kadar net olarak duyabiliyorsunuz. Resmen sizi sanal bir ortama götürüyor. Windows ve Mac uyumlu uygulamasıyla sizlere 100'den farklı preset sunuyor. Bu presetler nedir? Hemen hemen oynadığınız, ses kasmanız gereken her oyun için preset'i uygulamanın içerisine dahil etmişler. Kendi uygulaması dahilinde kendi sesinizi duyabilme özelliğine de sahip. Onu da burada gizlemiş oldukları mikrofonla yapıyor. Bu mikrofondan aynı zamanda konuşurken kendi sesinizi
seslerinizi de duyabiliyorsunuz. Bunun en büyük artısı ne diyecek olursanız, ortamda birisi size seslendiği zaman onu rahatlıkla duyabilmenizi sağlıyor. Biraz kulaklığın artılarından bahsedecek olursam, en büyük artısı zaten bahsettiğim 60 saatlik pil ömrü. Kablosuz rahatlığı ve dongle'la gelmesi çok büyük bir avantaj. Bluetooth'tan dongle'a anlık bir tuş ile geçebiliyor olmanız çok iyi, çünkü bilgisayardayken kulağınızdan kulaklığı hiç çıkarmadan telefonunuzu elinize aldığınızda tek bir tuş ile telefonunuzdaki sese geçiş yapabiliyorsunuz. Ve en büyük avantajlarından birisi de SteelSeries ekosistemi. Bu kulaklık aynı zamanda kullandığınız SteelSeries klavyesine SteelSeries mouse ile beraber ekosistemin içerisinde bütün hepsi birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor olması güzel bir özellik. Artılarından bahsettim, size biraz da eksilerinden bahsedeyim. Bu kulaklığın plastik yapıda olması birazcık üzücü olmuş ama hafifliği yakalayabilmek adına kaliteli bir malzemeden yapmışlar yine. Yine de plastik olması biraz sizi üzebilir. Tabii ki üst tarafı sert plastik, alt tarafı da silikon plastikten oluşuyor. ENC'nin olmaması tabii herkesin işine yarayacak değil ama ENC'nin olmaması da bir eksi diyebiliriz. Nova 5, Nova 7'ye göre daha az özellik barındırıyor. Dongle girişiyle Bluetooth girişinin sesini birbirine karıştırabiliyor ama bunda öyle bir özellik bulunmuyor. Sadece tek tuş ile ses kaynağını değiştirebiliyorsunuz. Gelelim son fiyat yorumuma. Benim şahsi yorumum, fiyat performans olarak alınabilecek en güzel kulaklıklardan birisi. Tabii ki marka olarak daha iyi markalar belki vardır ama özellik olarak da, yapı olarak da, marka olarak da benim içime sinerek aldığım bir kulaklık oldu. Daha önce deneme fırsatım oldu. Denediğimde de çok başarılı bir kulaklık olduğunu gördüm. Zaten onu fark ettiğimden beri içimde bu kulaklık vardı. Sonunda aldım. Söylediğim gibi herhangi bir sponsorluk yok. Bunu kendi paramla aldım. Eğer alacak olursanız sizlere de tavsiye ederim. Nova 7 mi bu mu diye düşünecek olursanız, bana kalacak olsa yine ben bu derim. Çünkü Nova 7 ile Nova 5 arasında devasa bir fark yok ama fiyat farkı oldukça fazla. Bir de son kez bir kulak testi yapalım. Kulağımıza bir takalım bunu. Bir de bu şekilde görelim. Kulağıma taktığımda da gayet güzel sesi kestiğini söyleyebilirim. Şu an dışarıyla ilgili olan seslerin çoğunu duymuyorum diyebilirim. Rahatlığı da bana kalacak olursa çok rahat bir kulaklık ve kullanımı konusunda da buradan direkt mikrofonu çıkartabiliyor olmanız gayet güzel. Eğer mikrofonla işiniz yoksa, sadece müzik dinleyecekseniz, bunu geri içerisine takıp kalabalık görüntüyü de silebilmeniz çok güzel olmuş. Benim kulağımda bu şekilde duruyor. Dilerseniz biraz daha uzayabiliyor. Benim için uzunluğu bu kadar yeterli. Bu üstteki lastik kısmı da dediğim gibi çok hoşuma gitti. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza takılan bir şey varsa yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.